Suşi keçeler yapmak ister misiniz? Islak keçe yöntemiyle, keçe kumaşlarla ve hazır polyester keçelerle bunlardan yapmak isterseniz bütün videolarımı derledim. Hepsi burada. İyi seyirler. Keçe dairelerde çok farklı desen var. Ben 4 tanesini seçtim. Hepsinin yapım aşamalarını videoda paylaştım. Şunu söyleyebilirim. Eğer birbirine ne kadar zıt renkte yünler kullanırsanız spiralleriniz ya da helezonlarınız o kadar belirgin olur. Alttaki yeşil olanda ise birbirine bakan simetrik deseni olan bir keçe daire yapacağım. Bunun katlama şekli farklı. Kırmızı ve yeşil kullandım. Ama mesela siyah beyaz kullandığım deseni de göstereceğim size videonun sonunda. Onda daha belirgin oldu. Buradaki teknikte de mantık aynı. Keçe dairenin ortasında yuvarlak desenler istiyorsanız eğer göstereceğim şekilde katlayabilirsiniz. 2 veya 3 veya tek nasıl isterseniz içine helezonlar da koyabilirsiniz. Bir diğeri de artan yünlerinizi değerlendirmek için çok güzel bir teknik bence. Rengarenk yünlerle keçe daireler yapabiliyoruz. Bunda da çok güzel şekiller ortaya çıkıyor. Çok güzel desenler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlardan ilkiyle başlıyorum. 2 renkli helezon desenli olan keçe dairenin yapım aşamaları bunlar. Ne kadar kalın kullanırsanız yünü, helezonlarınızın kalınlığı da o kadar fazla olur. Eğer ince döşerseniz yününüzü o kadar ince helezonlarınız olur. Eğer çok belirgin olmasını istiyorsanız yünü benden daha kalın döşeyin. Çok fazla sayıda keçe dairenizin olmasını istiyorsanız da bu yünün uzunluğunu fazla tutun. Yani ben burada bir karıştan biraz fazla kullandım. Siz mesela çok fazla yapmak istiyorsunuz bundan. 2 karış, 3 karış uzunluğunda döşeyebilirsiniz. Teknik aynı. Sabunlu suyla ıslat. Burada kesinlikle keçeleştirmiyorum ilk aşamada. Sadece yünü ıslatıp bastırmaya çalışıyorum. Farklı videolarda şunu gördüm. Kuru kuru birbiri içerisinde rulo yapıyorlar yünleri. Onu da denedim. Onu da videonun içerisinde bulabilirsiniz. Evet, fazla sıkı olmayacak şekilde, ne sıkı ne gevşek bir şekilde ıslak yünümü yuvarladım. Orayı eksik döşemişim. Fark etmedim ben yünü döşerken. Tamamlamak istedim orayı da. Fazladan yün serip üzerine saracağım. Böyle de geçeleştirilebilir ama ben dışı tamamen mor renk olsun istedim. O yüzden ekstra yünle sarıyorum. Benim yaptığım keçe daireler düğme boyutunda oldu. Yani ortalama bir düğme boyutu neyse o. Fazla büyük yapmadım. Çünkü ben çok sayıda keçe daireyi birleştirerek işte taç, bileklik vesaire yapmak istiyorum. O yüzden fazla büyük yapmak istemedim. Eğer siz büyük yapmak istiyorsanız keçe dairelerinizi yünü çok daha uzun tutmalısınız. Böylece onu sardığınızda, rulo yaptığınızda daha kalın bir şeyiniz olur, ne derler, rulonuz olur ve böylece elde ettiğiniz keçe dairelerde daha geniş çaplı olur. İlk aşamada çok fazla bastırmıyorum, hafif hafif rulo yuvarlıyorum. Şimdi elim genellikle ortasına denk geliyor, o yüzden kenarları daha yumuşak kalıyor. Arada bir de kenarlarını bu şekilde vurarak ya da parmaklarınızın arasında sıkıştırarak ovmalısınız. Kullandığım su ılık su, neredeyse sıcağa yakında diyebilirim. Soğuduğunda ara ara sıcak su takviyesi yaptım. Çünkü kalın bir yünle çalıştığım için içinin ısınması zor olur. O yüzden arada bir sıcak suya batırıp çıkarıyorum. Bu ilk aşamada bunu bütün aşamalarını göstermek istedim. Ama diğer şekilleri yaparken başlangıcını, yün sarmasını gösterip biraz daha hızlandırdım videoyu. Videoyu sonuna kadar seyrederseniz eğer farklı bir katlama tekniği, çok daha kolay bir teknikle bulmuş olacaksınız.
Eğer çok sert yapmak istiyorsanız keçe dairelerinizi çok sıkı keçelemelisiniz. Ama yok, ben yumuşak istiyorum diyorsanız benim kadar sıkıştırmanıza gerek yok. Akan suyun altında sabunundan arındırdım. Bu şekilde vurarak da daha da sert bir keçe daire elde edebilirsiniz. Oldukça sağlam oldu. Dağılma vesaire yapmaz kesinlikle. Ben makasla kestim. Sıkıntı yaşamadım keserken. Ama bunu falçatayla kesenler de var. Maket bıçağıyla kesenler de var. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bakın burada mor içinde kahverengi helezonlarımın olduğu keçe dairem hazır. Biraz daha büyüğünü yaptım. Daha güzel görünsün diye desen. Çok hoş görünüyor. Bunlarla kolyeler, küpeler, bilezikler, bileklikler, her şey yapılabilir. Taç yapılabilir, broş yapılabilir, boncuklarla kombin edilebilir. Yani hayal gücünüzle sınırlı hepsi. Bakın renkler ne kadar zıt olursa helezonlarınızın o kadar belirgin olduğunu aynı teknikle yapılmış bu iki keçe daire arasında kıyaslayarak görebilirsiniz. Şimdi gelelim ikiz helezonların olduğu keçe daire yapımına. Burada bir yünü diğerinden daha fazla kullanmak gerekiyor. Eğer ben yemyeşil bir keçe daire içerisinde kırmızı bir helezon yapmak istiyorsam keçeden yeşilden 2 kat kullanmam gerekecek. Bu şekilde önce ıslatıyorum. Çok fazla ıslatmamak lazım. Sararken fazla su sıkıntı yapıyor. Evet, suyunu da aldım. İşin sırrı şurada. Ortayı belirliyoruz. Sonra yukarıdan ve aşağıdan ortaya kadar rulo yapıyoruz. 2 tane ruloyu ortada birleştiriyorum. Bunu bu şekilde keçeleştirmeyeceğim. Zeminimi kuruladıktan sonra ayırdığım o yeşil yünü de zemine sereceğim. Yünümün eni rulomun eni kadar olacak. Böylece birleşim yerini saklamış olacağım. Bu yeşil yünün içerisine az önce sardığım rulomu yerleştirip tekrar rulo yapacağım. Ne kadar zıt renkler kullanırsanız deseniniz o kadar belirgin olur. Evet, tekrar söyleyeyim. Yününüz ne kadar fazla kat olursa da helezonlarınız o kadar kalın olur. Genellikle şöyle bir Pinterest'e baktığımda bu keçe daireleri aksesuar yapımında kullanmışlar. Çoğunlukla kolye, bileklik, küpe, ama daha büyüğünü çalışıp mesela runner yapan var, paspas yapan var, broş yapanı gördüm. Yani Pinterest'te sushi beads diye, sushi felt beads diye taratırsanız eğer farklı çalışmalar görebilirsiniz. Şimdi uç tarafı birazcık daha kapatmak istiyorum. O yüzden böyle bir plastik üzerinde yuvarladım. Aradaki aşamaları paylaşmıyorum. İlkiyle aynı. Sıkıcı olmasın, uzun olmasın video diye aradaki aşamaları paylaşmadım. Bu şekilde bunu rulo yapmak, keçeleştirmek biraz daha zor. Çünkü 2 ayrı parçayı birleştiriyorsunuz. Bunu da makasla keseceğim. Kırmızı yeşil kuruyken çok güzel bir zıtlık oluşturdu ama keçenin içerisinde, dairenin içerisinde ilk başta bu tabii ki gece ışığında fark etmek zor ama kuruduğunda çok daha güzel bir görüntü oluşturdu. Keserken fark ettiyseniz şey çıktı, sabun çıktı, bunların içinden köpük çıktı. O yüzden ekstra durulamak istedim. Benim durulamam yetmemiş. Bu da kurumuş halleri. Çok sağlam, sıkı.
dairelerim oldu. Bunlar da siyah beyaz yaptığım çalışma. Daha büyük çalıştım. Ne kadar zıt renk kullanırsanız dediğim gibi o kadar güzel belirgin helezonlarınız oluyor. Mesela bunu kırmızı bir boncukla düşünsenize bir taç yapıyorsunuz ya da kolye. Çok güzel olur bence. Evet, üçüncü yöntemde de siyah bir keçe daire içerisinde sarı ve turuncu küçük noktalar oluşturmak istiyorum. Zemine tek renk serdim. Burada ortaya koyacağımız renklerin sayısı ve çeşidi size kalmış. Ne kadar zıt renk kullanırsanız o kadar iyi. Şimdi bazıları benim yaptığım şekilde kuru kuru değil, öncelikle ortaya koyduğu bu rulo renkli parçaları sert bir şekilde keçeleştirerek koymuş. Ben burada farklı bir şekilde denemek istedim. Kuru kuru sardım her ikisini de. Biliyorum sonuçta elde edeceğim şey tam bir daire olmayacak. Çünkü içine kuru sardığım için şekli biraz bozulacak. İçteki renkli yünlerin şekli tam daire olmayacak. Ama yine de güzel bir sonuç çıktı. Eğer siz tam yüz yuvarlak bir şey yapmak istiyorsanız, yani ortadaki o sarı ve turuncunun tam yuvarlak olmasını istiyorsanız önceden rulo haline getirin. Sarı ve turuncu yünleri biraz ıslak zeminde yuvarlayın, öyle koyun. Şimdi derseniz ki baştan ıslatıp rulo yapmak mı, kuru kuru rulo yapıp sonradan ıslatmak mı? Hangisini tercih etmelisin ya da tercih etmeliyiz derseniz, bence şu an yaptığım çok daha zor. Çünkü çok yumuşak. Islattığınız zaman elinizin arasında kayıp gidiyor. O yüzden ben hangisini tercih ederim? İlk başta yaptığım teknikte önce ıslatıp sonra rulo yapmayı tercih ederim. Onu yapmak çok daha kısa sürdü. Çok daha kolay oldu. Bu gerçekten ele avuca gelmiyordu. Biraz zordu bunu yuvarlamak. Evet. En eğlenceli aşaması da bu kesme aşaması. İçinden hangi şekillerin çıkacağını bilmiyorsunuz. Çok eğlenceli. Bakın kuruduktan sonraki şekilleri bunlar. Bunları farklı renkteki keçelerle ya da boncuklarla birleştirip hayal gücünüzü de üzerine ekleyip çok güzel aksesuarlar yapabilirsiniz. Bu da artan yünlerimi değerlendirmek için yaptığım keçe daire çalışması. Sonuçta bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum ama hakikaten keserken o kadar ilginç şekiller çıktı ki en çok beğendiğim bu oldu diyebilirim. Minik minik artan yünleriniz varsa bu şekilde keçe daireler yapabilirsiniz. Evet, ıslattım. Teknik aynı yine. Islak yünü birbiri içerisinde rulo yapabilirsiniz. Bu aşamada karşılıklı da sarabilirdik. Daha da değişik şeyler ortaya çıkabilirdi. Ara aşamaları paylaşmadım ama teknik aynı başta paylaştığım gibi. Evet, sabunlu olduğu için ne kadar durulasam da içteki sabunu çıkaramıyorum. O yüzden yeniden duruladım, kuruttum. Bakın arkası ve önü farklı oldu. Rengarenk yünler kullandığım için desenler çok ilginç oldu. Çocuklar için harika taçlar yapılabilir bence böyle eğlenceli helezonlarla.
Evet, şimdi de bu tacı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Aradaki boncukları keçeleri birleştirirken ekledim. Daha sonra bu parçayı bitirip sıcak silikonla taca yapıştırdım. Mantık bu. Yani dışarıda birleştiriyorum, sonradan silikonluyorum. Yatay batırıyorum iğnemi. Kullandığım iplik naylon iplik. Ben haddinden fazla sıkıştırdığım için keçeyi, tabi sert oldu benim keçe daireler, daha da yumuşak bırakabilirmişim aslında. Elinizde hangi boncuk varsa, bu boncuksuz da olur. Ben biraz ışıltı katmak istedim, abarttım. Daireleri yatay yönde birbiriyle birleştiriyorum. Mesela bunu bu şekilde büküp aynı yerden karşı tarafa geçirirseniz desen istediğiniz şekilde olur. Yani o yönde gider desen. Tamamen gelişi güzel. Gelişi güzel, rastgele birbirine birleştiriyorum. Pinterest'te görmüştüm. Bunun çok daha büyüğünü yapıp paspas olarak kullananlar da var. Ya da aslında paspas olarak çok kullanışlı olmayabilir bence ama bir runner olabilir, duvar panosu olabilir. Yani daha büyük dairelerle daha geniş parçalar çalışarak çok farklı şeyler yapılabilir. Bu aradaki boncukları da dediğim gibi, yani daireleri birleştirirken kullandım. Önce tamamen birleştirip sonra da boncukları ekleyebiliriz. Fark etmez. Bu şekilde gelişi güzel parçayı tamamlıyoruz. Ondan sonra da sıcak silikonlu taca yapıştırıyoruz. Diyorsanız ki ya Mehtap, ben bunlarla uğraşamam, o zaman size bir kolay teknik göstereyim. Burada kullandığım gibi tek renk değil, önü arkası farklı renkte keçe kumaşa ihtiyacınız var. Ondan incecik bir şerit kesip birbiri üzerine yuvarlayıp batırırsanız gördüğünüz gibi böyle yuvarlak daireleriniz olur. Burada gördüğünüz tacı ben bu şekilde yapmıştım. Önü beyaz, arkası turuncu olan keçe kumaşımı kesip rulo yapıp birbirine bu şekilde dikmiştim. Aynı yöntemle bileklik de yapmıştım. Hiç uğraşamam diyorsanız bu da kolay bir yöntem. Başka videolarda görüşmek üzere. Merhaba. Bu keçeleri bir önceki videomda yapmıştım. Bunları kullanarak bir taç dekore etmek istiyorum. Saten kumaş kaplı bir tacım var. Bunun yarısına kadar siyah zincirle süsleyeceğim. Hayalet kullanıyorum dikmek için. Zincirin ortasındaki delikten sağa doğru girip ipi çekiyorum. Sonra aynı delikten veya bir üstteki delikten karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde hem sağlam hem temiz bir dikiş oluyor. Sıcak silikon kullanamadım bu aşamada çünkü çok belli oluyor. Eğer plastik bir tacınız varsa yine hayalet iple dikebilirsiniz bence. Bu sefer sağdan sola değil de çepeçevre çevirerek dikilebilir. Evet, şimdi nasıl bir şekil hayal ettim? El büyüklüğünde oval bir parça oluşturmak istiyorum bu dairelerden. Zincirin bittiği yerden diğer tarafa doğru yapıştıracağım onu. Önce keçeleri birbirine dikeceğim. Ondan sonra da tacın üstüne yapıştıracağım. Yani zincir bir tarafta duracak. O keçe parçada
başın diğer tarafında. Böyle hafif yanda duracak. Tam tepede değil. Tepeden yana doğru sarkacak. İğne oyalarının yapımında kullanılan bu iplerden kullanıyorum dikerken. Sağlam oluyor. Kopması çok zor. Şimdi düğüm izi belli olmasın diye bir parçadan başlangıçta 2 defa geçtim. Oradaki görüyorsunuz ip izini. Onu diğer parçanın tam yanına denk getireceğim. Böylece arada kalacak. Temiz bir dikiş olacak. Şimdi bir yol belirledim. Önce çevreden gideceğim. Sonra ortadan geçeceğim. Ama dikerken bu tam hayal ettiğiniz gibi olmuyor tabii ki. Mesela ben bunu bir keçe kolye olarak yaparım diye düşünüyordum. Videoya çekmeden önce de bayağı bir düşündüm, tasarladım, şeklini çizdim. Yaklaşık bir şeklini oluşturdum ama sonra içime sinmedi. Bir taca dönüştüreyim dedim. Nihayetinde keçe istediği şeye dönüşüyor. Ben buna artık %100 inanıyorum. Bir şeye başlıyorsunuz, başka bir şeye dönüşebiliyor. Demek ki bu da taca dönüşmeliymiş. Nasibi buymuş. Alt ve üst dikiş yapmadığım için parçanın tam böyle yatayından içinden geçtiğim için dikiş izi görünmüyor. Yani karşıdan karşıya geçerken de çok minik görünebiliyor. O da hiç belli bile olmuyor. Eğer aradaki boşluk büyükse de orada boncuk kullanıyorum. Böylelikle ip boncuğun içinden geçtiği için orada da görünmüyor. Tamamen gelişigüzel bir işte el büyüklüğünde oval olacak şekilde bir parça düşünün. Onu oluşturuyorum. Bütün parçaların birbirine monte olmasını sağlıyorum. Birinden diğerine geçmek kolay çünkü yumuşak parçalar bunlar. İpi çok çektiğinizde de zaten aradaki boşluk küçülüyor. Dün yapmıştım bunları. Yani bugün dekorasyonda kullanıyorum. Pinterest'te model bakarsanız siz de görürsünüz. Daha çok küpe, kolye, özellikle kolye ve bileklik yapımında kullanılmış. Birkaç tane taç modeli var. Aynı benim yaptığım tarzda taçlar onlarda ama boncuklusunu görmedim. Genelde farklı renkli, büyüklü küçüklü helezonlu keçeleri, sushi keçeleri birbirine bağlayarak, dikerek yapmışlar. Ama boncuk çok yakışıyor. Yani abartıyı sevmiyorum diyorsanız da sade boncuklar kullanabilirsiniz. Ben bunu boncuksuz yaparım diye düşünüyordum ama dayanamadım. Sonra yine ortalarına biraz sonra göreceksiniz. Çok hoş bir boncuk ekleyeceğim. Evet. Boncuk kutumdan bir tane kocaman bir ince alıyorum. Sanki orası için bekliyor. Yani başka arasam bulamayacağım. Evet. Birbirinden geçerek aradaki boşluklara da boncuk yerleştirerek parçamı hazırladım. Şimdi sıcak silikonla yapıştıracağım. Keçe silikonla çok güzel yapışıyor. Çıkma, kopma vesaire olmuyor kesinlikle. Zincirin bittiği yerden başlayacak şekilde parçamı koydum. Yapıştırdım. Şimdi tacımın üzerinden bir şerit halinde sıcak silikonumu sıkacağım. Biteceği yeri az çok tahmin ediyorum. Oraya kadar sıktım. Hepsi bu kadar. Tacım hazır. Siz de sevdiğiniz kız çocuklarına, yeğenlerinize, kızlarınıza bunlardan yapın, olur mu? Başka videolarda görüşmek üzere.
Merhaba, bu videoda alternatif sushi keçeler yapacağım. Sonra bunları güzel bir taca dönüştüreceğim. Ve çiçek tutkalıyla keçeyi niçin birlikte kullandığımı anlatacağım. Videolardan birinin altına benim malzemelerim yok, nasıl yapabilirim gibi bir yorum gelmişti. Ben de onun için hazır keçelerden ya da keçe kumaşlardan nasıl sushi keçeler elde edebileceğimize bir yöntem sunmak istedim. Piyasada keçe adıyla satılan birçok renkli kumaş var. Ne yazık ki bunların birçoğu sentetik kumaşlar. Oysa benim burada gösterdiğim renkli kumaşların hepsi doğal yünden ıslak keçe yöntemiyle yapılmış kumaşlar. Bu beyazsa piyasadan satın aldığım keçe kumaş. Keçe kumaşın orijini, kaynağı sentetik liflerdir. Yani polyesterdir. Polyester yandığında naylon kokusu verir ve topaklanarak bir yanma ürünü oluşturur. Yani kül bırakmaz, topaklanır sadece. Ben bundan çok muzdaribim. Keçeyle uğraşıyorum dediğimde insanların aklına hobi marketlerde satılan, hatta kırtasiyelerde bile bulunan bu renkli kumaşlar geliyor. Oysa ıslak keçe tekniğiyle elde edilen kumaşlar çok daha farklıdır. Bunlar doğal yünden elde edilmişlerdir. Oldukça zahmetli bir işlem sonucunda elde edilen bu keçe kumaşlar çok kıymetli kumaşlardır ve fiyatı da tabii ki sentetiklere göre çok daha fazladır. Bunlar yandığında saç yanığı gibi kokarlar ve kül bırakırlar. Aradaki fark budur. Diğeri sentetikken bunlar doğal ürünlerdir arkadaşlar. Islak keçeye yeni başladıysanız elinizin alışması için minik minik keçe kumaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. O kumaşlardan da bu şekilde sushi keçe aksesuarları elde edebilirsiniz. Bir kumaşı dikine kestiğinizde en fazla onun eni ya da boyu kadar bir şerit elde ederken bu şekilde çevresini dolanarak kestiğinizde istediğiniz uzunlukta şeritler elde edebilirsiniz. Ben burada ıslak keçe yöntemiyle çekme faktörünü belirlemek için yaptığım bir çalışmanın sonucu olan kahverengi ve turuncu kumaşlardan bir sushi keçe yapmak istiyorum. Gösterdiğim yöntemle kestim. Sonra kenarlarındaki fazlalıkları aldım. Ortadaki ruloyu bir miktar katladıktan sonra kahverengi yünü etrafından çeviriyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi şu. Aynı anda başladığımda dıştaki şerit erken kısalırken içteki şerit daha geç kısalıyor. Bu da şerit farkına neden oluyor. O yüzden içtekini biraz daha büküp öyle dolama yapıyorum. Görüntüleri aşağı yukarı benziyor. Şimdi de hazır keçe kumaştan yapacağım aynı şeyi. Dokusu ikisi arasındaki doku farkı o kadar farklı ki, yani birisi kabuk gibi, diğeri yumuşacık. Son yıllarda hazır keçe kumaşların da oldukça kalitesinin düştüğünü, bozulduğunu görüyorum. Islak keçe ile uğraşanlar, keçe kumaşa, gerçek keçe kumaşa dokunanlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlamışlardır. Evet, bu şekilde hazır keçelerden de farklı renklerde keçeler keserek üst üste koyarak rulo yaparlarsa benzer şekilde aksesuarlar yapabilirler. Tabii ki normal klasik sushi keçenin yerini tutmaz ama benzer görüntü oluşturabilir. Çekme faktörünü hesaplarken elde ettiğim minik parçalardan birisi de bu. Her aldığım yünde mutlaka o yünün çekme faktörünü hesaplarım ki şablonlu çalışmalarda ne kadar küçüleceğini bileyim ve şablonumu o ölçüde büyütebileyim diye. Bunu mutlaka yaparım. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu şekilde minik bir kare parçadan upuzun şeritler elde edebiliyorum. Köşelere denk gelen yerlerini de keserek düze yakın bir şerit elde edebiliyorum. Bu çalışmada çiçek tutkalı kullandım. Onu birazdan göstereceğim. Neden kullandığımı, neden ihtiyaç duyduğumu da anlatacağım. Fark ettiyseniz bütün işlemlerimi, yani bütün o şerit aşamalarımı hep makasla yapıyorum ve keçeyi kesiyorum. Keçe kumaşı kesiyorum ve kestiğim yerlerde kumaş açılıyor.
açık uçlar meydana geliyor. Daha doğrusu açık uçlar meydana geliyor ve bu uçların yarattığı sıkıntıyı biraz sonra göstereceğim size. Renkli kısım dışarıda kalacak şekilde rulo yapıyorum. Tam tersi de olabilir. İki farklı görüntü ortaya çıkar. Rulo biraz büyük olduğu için elimden kaymaması, rulonun açılmaması için arada bir iğne takıyorum. Bunlar dikerken de işime yarıyor. Dikerken naylon ip ya da şeffaf hayalet ipler kullanabiliriz. Birazdan göstereceğim. Daha büyük veya daha küçük yapılabilir bu rulolar. Tamamen bize kalmış. Nasıl bir şey hayal ettiğimizle alakalı. Evet, burada hayalet ipi gösteriyorum. Oldukça ince, esnek olmayan, şeffaf bir ip. Her taraftan güzel şekilde dikiyorum. Biraz çekiştirdiğimde yün, keçe yünü birazcık sıkışıyor ve kenarlarda hoş bir görüntü oluşturuyor. Bu tür çalışmalarda hayalet ipi kullanmanızı öneriyorum naçizane. Daha büyük bir, daha uzun bir elimde şeritim var. Bunu farklı katlıyorum. S şeklinde katlamak istedim. Bir ucunda renkli kısım dışarı gelecek şekilde, diğer ucunda da beyaz kısım dışarıda kalacak şekilde katlıyorum. Ve iki ruloyu ortada birleştiriyorum. Bu şekilde çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Tacın üzerine koyduğumda da çok şık duracak. Bu videonun özelliği çiçek tutkalıyla aslında keçenin birlikte kullanıldığının gösterilmesi. Bunun nedenini biraz sonra anlatacağım, göstereceğim arkadaşlar. Şimdi neden bu yöntemi tercih ettim? Bir video çekmek istedim. Belki birçoğunuz için çok basit gelebilir bu videonun içeriği. Keçeye yeni başlayan arkadaşların ellerinin alışması için bence mutlaka düz kumaşlar yapmaları gerekiyor ilk başta. Ve bu kumaşlardan da bir obje oluşturmaları gerekiyor. Bence bu onun için iyi bir fırsat. Çünkü hiç eli alışmamış birinin direkt bir ne bileyim çantayla veya zor bir projeyle başlaması onun hevesini kırabilir. Gelelim çiçek tutkalının niçin kullandığıma. Bakın bu klasik sushi tekniğiyle elde ettiğim dairem yapışkan ruloda tüyler bıraktı. Bu ise çiçek tutkalını kullandığım dairem. Onda ise herhangi bir tüy vesaire yok. Biri sert, biri yumuşak. Evet, tutkal kullandığım sert, diğeri ise yumuşak. Renkleri ise aynı. Çiçek tutkalı şöyle bir malzeme. Kullandığınızda rengi değiştiriyor gibi görünse de aslında kuruduğunda tamamen şeffaflaşan bir tutkal. Makrame çantalarda ya da ip çantalarda çantayı sertleştirmek için kullanılıyor. Birkaç kişi de keçe çiçekleri kaplarken de gördüm. Kullanıldığını gördüm. O yüzden ben de bu çalışmamda bu mevcut sorundan dolayı, yani o minik tüycükler sorunundan dolayı da çiçek tutkalı kullanmayı tercih ettim. Çiçek tutkalının kokusu çok az ama kuruduğunda tamamen yok oluyor. Oldukça kıvamlı bir tutkal ve bir miktar suyla açmam gerekiyor bunu. Peki bu tüycükler neden oluşuyor? Neden yapışkan rulo üzerine tüyler yapıştı diye soracak olursanız şöyle cevap verebilirim. Keçe dokuma bir kumaş değildir. Yün liflerinin biliyorsunuz uygun şartlarda bir araya gelmesiyle, sıkışmasıyla oluşan bir kumaştır. Ve kesildiğinde yün liflerinin içeride kalan uçları açığa çıkar. Ve bunlar biz kullanıldıkça ne derler, gevşeyebilir ya da yapışkan bir yüzeye bastırıldığında kırık yün parçacıkları ortaya çıkabilir. O nedenle keçenin makasla kesilen her yüzeyi, her kenarı mutlaka iyice ovularak kapatılır ıslak keçe aşamasında. Fakat burada kuru bir kumaşla çalışıyoruz, keçe kumaşla çalışıyoruz. Tekrardan onu ıslatıp ovarak uçları kapatma gibi bir lüksüm yok çünkü çok uzun sürer öyle bir çalışma. O nedenle ben bu giyilebilen bir kumaşta, bir üründe olmadığı için, bir aksesuar olduğu için
bunu ovmak yerine bir tutkalla sabitlemek istedim. Açık uçları kapatmak istedim. Tacımın hem üzerini hem alt kısmını çiçek tutkalıyla güzelce kapladım ve kurumaya bıraktım. Ertesi gün bu haldeydi. Kurumuş, tamamen şeffaflaşmış, kokusu olmayan, birazcık sert keçelerim oldu. Bakın az önce bu pembe üzerine sürdüğüm tutkal tamamen gitmiş durumda ve şimdi tekrardan yapışkan ruloyla test ediyorum ve herhangi bir tüy yapışması görmüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden.